Sevgili dostlar hepinize merhaba. Öncelikle hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte dünya üzerindeki çöküşler, ralliler ve gelecek rekorlarla ilgili paylaşımlarda bulunacağız. Doları yorumlayacağız, altını yorumlayacağız, gümüşü yorumlayacağız. Euro, sterlin ve bitcoin'i de bu video içerisinde yorumlamaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi sevgili dostlarım dünya üzerinde başlayan özellikle bu ekonomik krizler ABD banka batışlarıyla birlikte İsviçre tarafına sıçradı ve İsviçre tarafından da Almanya bölgesi tarafına sıçrayan banka batışları ve banka kurtarışlarının ardından da özellikle İsrail tarafındaki halk ayaklanmaları, Fransa tarafındaki halk ayaklanmaları da dünya ekonomisine ciddi bir şekilde darbe vurmaya devam edecek sevgili dostlarım. Ekonomik krizlerin yaşanacağı bu dönemler içerisinde altın tarafında, dolar tarafında ve gümüş tarafında önemli rallileri beklediğim bir dönem içerisine gireceğimizi düşünüyorum. Grafik üzerinde de sizlerle birlikte birazdan bunların açıklamasını yapacağız. Ama öncelikle bir teknik analiz bakımından da grafiklere bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Bizler yorumlarımıza geçmeden önce sizler kanalımıza bir beğeni atar ve kanalıma abone olmamış tüm sevgili dostlarımın hepsini de kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Evet sevgili dostlarım dünya üzerindeki krizler, yaşanan büyük çöküntüler, halk ayaklanmaları önemli sonuçlar doğurabilir. Altın ve gümüşün dünya genelinde yükselmesine sebep olarak en büyük nedenlerden biri de bunu uzun zamandır sizlerle videolarımız içerisinde de konuşuyorduk. Biliyorsunuz kriz. Kriz altının en çok sevdiği önemli sinyallerden birisi. Dünya geneline baktığımız zaman İsrail'de yaşanan olaylar, Fransa'da yaşanan olaylar, daha önce de İran üzerinde yaşanan ayaklanmalar, ABD banka krizleri ve batışları, oradan İsviçre banka batışları ve krizleriyle birlikte Deutsche Bank bu işe noktayı koymuş durumda. Bu ilerleyen dönemler içerisinde daha da yaygınlaşabilir mi? Evet sevgili dostlarım bu ilerleyen dönem içerisinde bu türden krizlerin yaygınlaşma olasılığı oldukça yüksek. Çünkü dünya devleri üzerinde baktığımız zaman yatırımların genellikle kısa vadeli yatırımlara yapılmış olduğunu görüyoruz. Bu da yüksek karlılık hedefleyen bankaların geldiği son noktayı bizlere gösteriyor. Her an bir sürprizle karşılaşabiliriz. Diğer bankalardan da bu tür haberler gelebilir. Bunu altın grafiklerine baktığımız zaman çok net bir şekilde görebiliyoruz zaten. 4 saatlik kısa vadeli grafik üzerinde baktığımız zaman oluşan bir buradaki hareketliliğin 1936 dolar seviyesinde önemli bir destek yaptığını altının ons tarafında sizlerle birlikte takip ediyoruz. Zaten biz de burada 1936 seviyelerinde önemli bir destek olduğunu önceki videolarımızda sizlere bildirmiştik. Ve burada altının onsunda şu şekilde bir üçgen hareket oluşumu gerçekleşebilir. Grafikle gene baktığımız zaman burada bir bayrak formasyonuna dönüşmüş bir hareket. 4 saatlikte bir hareket görüyoruz. Bu da 1936 ve 1990 dolarlar civarında bu hareketin belli bir süre devam etmesi gözlemlenebilir sevgili dostlarım. Ve özellikle altın almak isteyen sevgili dostlarımız için, özellikle onlar için söylüyorum, yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla buradaki üçgen dışına çıkılması durumunda sevgili dostlarım, işte altında bizler bir anda 2070 dolar seviyesine doğru gidecek bu hareketin derinleşmesini bekleyebiliriz. Büyük resimde gene baktığımız zaman 1800 ve 1990 bantları arasındaki bir kırılım veya 1800 dolarla 2000 bantları arasındaki bir kırılım. Yani şuradaki geçen hareket. Burası da 2000 dolar seviyesinden geçiyor. Burada bu hareketin 2000 dolarlar üzerine geçip yerleşme sağlaması durumunda bizler 2200 dolara doğru, bakın şuradaki 2200 dolar seviyesine doğru bir rally altın tarafında, ons altın tarafında özellikle bir rally süreci içerisine girebiliriz. ABD'deki bu krizlerle birlikte paritede de ben yukarı yönlü hareketler beklentim dahilinde olduğunu iletmiştim. Özellikle de dolar euro paritesinde euro yerine aleyhine özellikle yukarı yönlü hareketler beklentim dahilinde olduğunu söylemiştim. Orada da 1.09'a doğru euro lehine yukarı yönlü hareketler izleyeceğiz. Gram altın tarafına geldiğimiz zaman ons bazlı ve dolar bazlı hareketlerden etkilenen bir gram altın. Orada gram altında bizler için özellikle 1207 dolar seviyesinin önemine önceki videolarda değinmiştim. Bakın burada 1207 dolar, 1207 TL civarında bir kalıcılık gram altında sağlanması. Bunun takibini yapıyoruz. 2 hafta üst üste 1207 TL üzerinde özellikle gram altında kapanışlar izledik. Bu 1207 TL üzerindeki kapanışlarda ne dedik? Kısa vadede bizler 1275 TL civarına doğru bu hareketlerin yukarı yönlü yükselişini takip edeceğiz. 1275'li seviyelerin kırılması
daha hızlı bir hareket meydana getirebilir ve burada da bir rally olayına gidebiliriz. O da bize 1300 TL civarlarındaki rakamın gram altında oldukça arkadaşlar yakın bir zaman içerisinde gelebileceğini grafik üzerinde gösteriyor. Buradaki oluşum az önce bahsettiğimiz gibi ons altın tarafındaki bayrak flama formasyonunun yukarı yönlü kırılması, yani oradaki üst bantın yukarı doğru kırılması ve 1936 dolarlar seviyesine yaklaşıldıkça ons altın tarafındaki hareketin gelmesiyle birlikte birazdan dolar bazlı olarak da sizlerle birlikte grafiği inceleyeceğiz. Buradaki hareketlerde bir rally süreci yaşanabilir. 4 saatlik kısa bazlı grafiklerde çünkü bu sefer incelemelerde bulunuyoruz ve buradaki hedeflerin de sevgili dostlarım 1180, bizlere ilk etapta 1250 civarına doğru kısa marjda bir yukarı yönlü hareketin gelebileceğiyle ilgili sinyali zaten yakıyor. Ve o yüzden dikkatli olmakta fayda var. Burada 1250 kısada ilk takip edeceğimiz ana hedef bölgesi olarak gram altında gözüküyor. Dolar Türk Lirası tarafına baktığımız zaman da dünya üzerindeki hareketler, ABD ekonomisindeki çatırdamalarla birlikte dolar endeksinde aşağı yönlü hareket izlememize rağmen dolar Türk Lirası tarafında niçin aşağı yönlü hareket izlemiyoruz? Bunun sebeplerinin en büyük nedenlerinden biri de arkadaşlar Merkez Bankası rezervlerinden kaynaklı olarak şu an için Merkez Bankası rezervlerine baktığımız zaman eksi durumda olan bir rezerv. Bu swapları ve diğer dünya bankaları üzerinde yapmış olduğumuz karşılıklı para alışverişlerini düştükten sonra takribi olarak eksiye düşen bir Merkez Bankası rezerviyle karşı karşıyayız. Ayrıca cari açık, Şubat ayında rekor seviyelerde bir cari açık verdik. Bu da özellikle dolar kurundaki iç piyasa talebinin gün geçtikçe daha da artabileceğiyle ilgili bize sinyalleri veriyor. Bu da sinyaller doğrultusunda dolar Türk lirası tarafında hala da yukarı yönlü hareket beklentimiz maalesef ki geçerliliğini koruyor sevgili dostlarım. Gönül ister ki dolar kurundaki bu baskılama sürecinin bir anda patlamaması için yukarı yönlü gidişine belli bir müddet izin verilmesi yönünde. Ben her zaman videolarım içerisinde de söylediğim gibi dolar kurunda özellikle ilk etapta bu 19 lira 50 kuruş seviyesine doğru Merkez Bankası'nın yukarı yönlü hareketine izin vereceğini düşünüyorum. Fakat enflasyon bazında baktığımız zaman dolar kurunun hala da çok ucuz olduğu ve nominal değerinin ilk etapta 21.50 ile 23.50 aralığında piyasa tarafından da fiyatlandığını düşünürsek sevgili dostlarım, tabii ki en iyimser durumda düşünürsek bu fiyat aralığının aslında kısa vadeli bir hedef konumunda olan dolar kurunda gelmesi gereken bir seviye olarak düşünüyoruz. Tabii önümüzde bir seçim var. Hükümet kanadı da doları bir anda yukarı yönlü bırakmak istemiyor. Kademeli bir şekilde dolarda yukarı yönlü hareketleri hala da sizlerle birlikte devam edeceğiz. Burada yön hala da yukarı dolar kurunda gözüküyor. 19.50 gerçekten önemli bir seviye olacak. Burada gerek ABD'den gelecek haberler gerekse Türkiye içerisinde gelecek haberler çok önemli olacak. Burada da gene bir yukarı yönlü sert volatif hareketleri izleyebiliriz. 19 lira 50 kuruş eğer ki yukarı yönlü geçilirse arkadaşlar. Müdahale etme durumu burada biraz zorlaşabilir. Benim için özellikle grafik üzerinde takip ettiğim 19 lira 50 kuruş seviyesi dolar takip eden sevgili dostlarımızın da dikkatle takip etmesi gerektiğini düşündüğüm bir seviye. Euro tarafına geçelim hemen. Euro Türk lirasına geçelim. Parite tarafına da bir bakalım. Bakın paritede şu an 1.07 seviyelerinden 1.08.40 seviyelerine doğru yukarı yönlü hareket izledik. Bu paritede Euro dolar paritesindeki beklentim olan 1.0950 seviyesine doğru buradaki hareketlerin daha devam edeceğini düşünen taraftayım. Buna gerekçelerimden en büyük tarafı da sevgili dostlarım Avrupa Merkez Bankası'nın biliyorsunuz Christine Lagarde'ın almış olduğu faiz kararlarıyla ilgili son durum. ABD tarafının artık faiz kararlarında pek agresif olma yönündeki durumu kalmamış gibi duruyor. Fakat Euro'nun daha birkaç atımlık bir önünde özellikle boşluk olduğu, yön olduğu yönündeki düşüncelerim de sabit. Bu da dolar endeksi aşağıya giderken Euro'nun özellikle benim için 1.09-40 seviyesine doğru bu hareketi devam ettireceği yönündeki düşüncem geçerliliğini korumakta ve paritede yukarı yönlü hareket hala da devam edecek diye düşünüyorum. Bitcoin tarafına baktığımız zaman Bitcoin'de 28 bin dolar benim için çok önemliydi. 4 saatlik kısa vadeli grafikte ise baktığımız zaman da arkadaşlar Bitcoin tarafında bakın şurada bir takip ettiğimiz seviye var. O seviye çok önemli olacak. Burada bir gap boşluğu vardı. Bitcoin bu gap boşluğuna doğru hareket etti. Buradaki hareket de 26.400 dolar seviyesinden geçen bölge. Hala da bu 26.400 seviyesi
aşağı yönlü kırılmadıkça buradaki yukarı yönlü harekette Bitcoin'in 28 bin doları tekrar zorlama ihtimali mevcut. Buradaki resmin değişebilmesi için de 26.400 dolar seviyesi altında Bitcoin'de kapanış olması şart. Aksi takdirde tekrardan 28 bin dolarlar civarına doğru kripto paranın yukarı yönlü hareket etmesi beklentilerim dahilinde olur ve yukarı yönlü bu harekette devam eder diye düşünüyorum. Gümüş tarafına bakacak olursak gümüşün ons tarafındaki hareketlerde büyük çanak 4 saatlik grafikte bizlere diyor ki özellikle gümüş takip eden sevgili dostlarımız için yukarı yönlü bir sert hareket gümüşte her an gelebilir arkadaşlar. Bunun için takip ettiğimiz gümüşün en önemli kritik seviyesi de şu an denenmekte olan 23 dolar 30 sent civarından geçiyor. 23 dolar 30 sent civarını yukarı yönlü gümüşün kırması 4 saatlikte bizler için yukarıya bir sert hareket şeklinde gerçekleşebilir. O yüzden de gümüş takip eden sevgili dostlarımız özellikle bu seviyeyi takip etsinler. Çünkü bu 23.30 üzerindeki şu hareketin volatility hareketini yükselteceği için arkadaşlar hacmi de yükseltecek ve 27 dolara doğru bu gümüşün ons tarafında bizler sert yukarı yönlü bir yükseliş hareketi izleyebiliriz. Grafik çok net bir şekilde çalışıyor ve trend çizgisi dikey bir şekilde yukarı yönlü hareket ediyor. Bu da gümüş tarafında sert bir hareket yaşanabileceğinin bize grafik üzerinde sinyalini veriyor. 14 lira 10 kuruş gümüş gram takip eden sevgili dostlarımız için önemli bir seviye. 14-10 desteği üzerinde tutunmayı başarabilmiş durumda şu an için. Orada da kısa zamanda 15 lira 25 kuruş civarlarına doğru gümüş gramın yukarı yönlü hareket etme ihtimali de oldukça fazla. Burada Çin'e sizlerle birlikte değinmiştik. Çin ekonomisinin oldukça yüksek miktarlarda gümüşe ihtiyacı olduğu üretimde kullanabilmek için ve bunu yavaş yavaş piyasadan çekecekler. Gümüş arzının kısıtlı olduğunu da düşünürsek sevgili dostlarım, gümüşte buradaki hareket de bize grafik üzerinde özellikle teknikte bir sert yukarı yönlü hareket kısa zamanda başlayabileceği yönündeki sinyali veriyor. Burada da gene bir rally olayı yukarı yönlü gümüşün gram tarafında da yaşanabilir. Euro Türk Lirası tarafına baktığımız zaman orada gene bakın oluşumlar özellikle bizler için bir 21 lira denemesini tekrardan gümüş Euro Türk Lirası gerçekleştirebilir. Şuradaki 21 TL önemli bir seviye olacak ve bu dikey yönlü hareket 21 TL civarına doğru ilk etapta gidecek. Asıl önemli olan bakın tam şuradaki oluşum. Şuradaki şu an 20 lira 70 kuruş desteği. Bu 20 lira 70 kuruş desteği üzerinde kalmayı başarabilir ise Euro'da arkadaşlar bizler sizlerle birlikte o zaman 19.80, 20.80, 21.80 civarına doğru şuradaki hareketinde Euro'da çalıştığını görürüz ve 21.80 lira üzerine doğru bu hareketin devam etmesi beklentilerimiz dahilinde olur. Şimdi senaryolarımızı birleştirelim. Paritede özellikle Euro dolar paritesinde yukarı yönlü 1.09'a doğru bir yükseliş bekliyoruz. Dolar endeksinde aşağı yönlü bir hareket beklentisi içerisinde olduğumuz için de Euro tarafında yukarı yönlü 21 lira 80 kuruş civarına doğru bu yükselişin devam etme olasılığı da oldukça yüksek. Senaryomuz gereği de bu hareketin 21 lira 80 kuruş civarına doğru Euro'yu götüreceği yönündeki beklentimiz sabit. Sterlin Türk Lirası tarafına da hemen bakalım. Piyasalarla ilgili son yorumumuzu da yapıp artık videomuzu kapatalım. Sterlin'de bizler için 23.63 seviyesinde biliyorsunuz arkadaşlar bir beklenti vardı, bölgemiz vardı ve bu beklenti noktamız noktasal olarak çalıştı. Her bir beklenti noktamız şu ana kadar sabırlı olan yatırımcılar açısından gerçekten net ve noktasal tahminler şeklinde gerçekleşmiş durumda. O yüzdendir sterlinde de 23 lira 63 kuruş seviyesi gerçekten çok önemli olacak. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlayabilecek mi sterlin? Bunu hep birlikte gözlemleyeceğiz. Eğer ki bu seviye üzerinde kalıcılık devam etmesi durumunda da 24 lira 35 kuruş civarına doğru ikinci direnç yükselişi de sterlinde devam edebilir. Ama 23.65'i sizlerle birlikte biraz gözlemlemek istiyorum sevgili dostlarım. Bunun üzerindeki kapanışlar gelirse burada yeni bir güncelleme videosu tekrardan sterlinle ilgili yapacağız. Evet, bugün de piyasalara genel bir bakış yaptık. Piyasaların çok hareketli olduğu, özellikle dünya ekonomisi üzerindeki krizlerin çöküşlerle sonuçlanabileceği, bu durumda altın, gümüş tarafında yeni rallilerin başlayabileceği, bu ralliler sonucunda da yeni rekorların kırılabileceği ile ilgili bir video yaptık. Videolarımız hoşunuza gidiyorsa kanalımıza bir beğeni atmayı ve tekrardan kanalıma abone olmamış tüm sevgili dostlarımı da mutlaka kanalıma abone olmaya davet ediyorum.
Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlar.